La oğlum kim attı la o hediyeyi? Lan oğlum. Ahmet hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar ekranlara bol bol çift tıklayan. Beleşe izlemek yok oğlum. Beleşe izlemek yok. Ekranlara bol bol çift tıklayın. O ne yazmış la orada? La oğlum kontak kapatmayın. Ayıp oğlum. Kapatmayın da adam akıllı giden arabayı niye durduruyorsunuz? Bak malı teslim edemiyorum. Siz böyle yaptıkça ben malı teslim edemiyorum. Yapmayın yavrum. Uzun yapma bak yapma. Banlayın şunu. Peki sen de benim gibi ETS2 oynayıp da yayında hediye atan izleyicilerin tırı kontrol etmesini ister misin? Kim istemez ki? Hadi gel öğreteyim. Selam canlar, ben Kubilay Can. Bugün sizlere TikTok canlı yayınlarında oynanan Euro Truck Simulator 2 oyunun hediye atılınca izleyiciler tarafından nasıl tırı kontrol ettirmesini sağlarız, Tikfinity ve TikTok Live Studio ayarlarını nasıl yaparız, hep birlikte bunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Siz de eğer benim gibi Euro Truck Simulator 2 yayını yapmak istiyorsanız baştan sona kadar videoyu atlamadan izlemenizi rica ediyorum. Ayrıca bu video tam da size göre olduğu için bence bir beğeniye hak ettiğimi düşünüyorum. Hadi dostum bir beğen, ondan sonra videoya geçelim. Sizler de yayında tır oynamak istiyorsanız ve görseliniz hazır değilse ve hazırlamak istiyorsanız hemen şu çapraz tarafta karta bıraktım. Oradan nasıl görsel yapılır, nasıl görsel tasarım oluşturulur, hediyeleri nasıl yerleştiririz, bunun hakkında sana detaylı bir şekilde videoda bahsediyorum. Peki abi ben bunlarla uğraşamam, vakit kaybedemem, bana nakit lazım diyorsan işte tam da yerindesin. Çünkü ben sana ETS'nin görselini hazırladım. PNG formatındaki hediye görsellerimiz hazır. Bunu alıyorsun kardeşim, TikTok Live Studio'ya yerleştiriyorsun. Başka hiçbir şeyin yok. Senin için bunu da hazırladım. Peki abi ben bu resmi senden nasıl alabilirim? Çok basit kardeşim. Hemen açıklamaya gidiyorsun. Açıklamada WhatsApp kanalım var. Tıkla kardeşim. WhatsApp kanalımda bulunan bir link göreceksin. ETS 2 hediye görselleri şablonu diye. Tıklıyorsun dostum. Hop seni bir sayfaya gönderiyor. Oradan da indir diyorsun. O sitenin ismi avbulut.com. Site bana aittir. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Sol tarafta görmüş olduğunuz hediye görsellere nazaran sağ taraftaki Sound Alerts bölümüne giriyoruz. Sound Alerts herhangi bir şekilde sizlere ekrana görsel yansıtmaz. Sadece ses bildirimi. Burada bulunan 5 tane dosya ses dosyasıdır. Sağ tarafta bulunan Key Shortcut kısmı da aslında klavyemizin üzerinde bulunan tuşlara basmasını yarayan bir sistem. Her neyse aksiyon ve events bölümüne geçiyoruz. Bu aksiyonlarımızın içerisinde GIF ve video bulunmamakta. Sadece ses bulunmaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesine girdim. Play'a oydu. Buradan sesi seçmişim ve aşağı indiğimde Simulate Case Torcus demişiz. Burada select diyerek A harfini büyük harfle belirtmişiz. Aşağı taraftan tikimizi işaretledikten sonra 200 milisaniye diyerek save demişiz. Hepsine hemen hemen 200 milisaniye dediğimi düşünüyorum. Bir bakayım bir. Buna da bakalım. Evet 200 milisaniye. Tamam. Birçoğuna ben 200 milisaniye koymuşum. Sizler de aynı şekilde koyacaksınız. Bilmeyenler için şöyle kısaca zaten anlatacağım. Euro Truck Simulator 2 aslında bir tır oyunu. Tamam. Bir malı alıp başka bir ülkeye taşımacılık yapıyor. Belki de görmüşsünüzdür birkaç YouTuber'lardan ve bu oyunda bildiğiniz tırda neler yapabiliyorsanız hemen hemen her şeyi yaptırıyorsan. Mesela istop ettirme diye bir mevzu var. Aracı çalıştırırken E'ye basıyoruz ya, bir anda aracı yürür esnada E'ye bir daha basarsan ne olur? İstop eder araç. Mesela işte sağa sola dönme olaylarını A ile D biliyorsundur az çok olsun. İşte Space'e basarsan el frenini çekmiş oluyorsun. H'ye basarsan kornayı çalmış oluyorsun. H'ye basarsan silecekler çalışıyor gibi. Bunu zaten yavaşça sizler oturup araştırmanız lazım. Aşağı indiğimizde Events bölümü var. Bu Events bölümünde el freni çek. Tıkladım abi. Everyone demişiz. Herkese açık olarak belirtmişiz. Sending a specific gift diye seçerek hediyemizin seçmemizi sağlatmışız. Hangi hediye seçeceğimize dair. Burada bizde nazar boncuğuydu. Ekranda da görüyorsundur zaten şurada. Nazar boncuğunu seçiyoruz. El freni çek diyerek onu da seçtikten sonra yukarı tarafta el freni çek var ya ismi. Aşağıda da gözüküyor. Bak tıkla el freni çek. Gördün? Kaydediyorsun. Başka hiçbir şey yok. Hepsini tek yapıyorsun. Bu arada bu everyone mevzusunu kesinlikle çok dikkatli olun. Hepsi everyone olsun. Çünkü neden biliyor musun? Eğer sen kalkıp da follower yaparsan sadece seni takip edenler. Subscriber yaparsan sadece abone olanlar. Moderatörler. Yani bunlara gerek yok. Anladın mı? Bunlara hiç gerek yok. Sen herkese açık yap. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Gelelim TikTok Live Studio ayarlarına. Şimdi arkadaşlar
arkadaşlar kendimi en köşeye aldım sizlere de göstermek için. Şimdi oyun açık olmadığı için ekran gelmedi. Aslında oyun açılırsa direkt ekran gelir, başlar. Tickfinity'ye geldiğimizde Scrum bir kısmımız var. Bak bende hepsi ready. Çünkü ekli. Ama eklenmemiş varsayıyorum. 5'e kadar hepsini kopyalayacağız. Önce tek tek hallediyoruz. Biri kopyaladım. Geldim artıya bastım. Tamam. Bağlantı dedim. Ekle dedim. Buraya yapıştırdım. Kaynağı ekledim. Burada bağlantımız var. Bunu istediğiniz yere götürebilirsiniz. İsterseniz bakın hiçbir yere basmadan küçültüp büyütebilirsiniz. Varsayalım ki abi ben kırpacağım. Alta basılı tutarak kırpma gerçekleştirebilirsin. Eğer ekranda video GIF oynuyorsa kırpma yap. Yani şu anda kırpma yapılacak bir şey yok bence. Boş çünkü. Hani sadece ses çıkacak, anladın mı? Burada mesela. Hepsini tek tek geliyorsun. Bağlantıları ekleyeceksin bu şekilde. 1'den 5'e kadar. Ekledikten sonra sana görseli de göstereceğim. Buraya tıklıyorsun. Kaynak ekle diyorsun. Görsel diyorsun. Buradan masa üstüne geliyorsun. Benim vermiş olduğum görseli yüklüyorsun. Kaynağı ekledin. Bu kadar. Bunu da şöyle biraz büyütüyorsun. Konumunu belirtiyorsun. Bu kadar. Aynı şekilde büyük ekrandakini de buradan biraz çekiyorsun. Bu şekilde. Bazılarınız hediye görsellerden ban yediğini söylüyor. İhlal yediğini söylüyor. Bu neden oluyor? Ben size anlatayım. Eğer ekranda hediye görselleriniz tam bir şekilde, yani farkındaysanız ben şöyle büyüteceğim görün diye çayın önüne işi bırak yapmışım. Gördünüz mü? Bunu niye yaptım? Çünkü hediye tam olarak görünmesin ekranda. Eğer görünürse TikTok'un algoritması yapay zeka sistemine kurulu bir şekilde çalışıyor. Yani kısaca sana şunu anlatmak istiyorum. Ekranda eğer TikTok'un kendi hediyelerinde barındıran resmi görürse direkt bunu dilenci konumuna düşürüyor. Yani sen diyor ki işte herkesten hediye dilenme gibisine böyle bir imada bulunarak ihlal uyarısı veriyor. Senden ricam bir yazıyı hediyenin birazcık üstüne çıkar. Birazcık üstüne çıkar. Tıpkı benim gibi bak. Görüyorsun değil mi? Üzerine biraz taşırmışım. Ayının ayağını almışım. Biraz kollarından girmiş. Arabanın farından girmiş. Beni sevin alt köşesinden girmişim. Anladın? Yayıncılık hilesi vardır. Varsayalım bu da mı başarılı olmadı? İlla bu da patlayacak bir yerden sonra. Ne yapacaksın? Hemen renklerini siyah beyaz yapacaksın. O zaman hiçbir şey olmaz. Ama siyah beyaz yapan arkadaşlara söyleyeyim. Genellikle çok az hediye kazanır. Neden biliyor musun? Şimdi bazı hediyeler rengiyle tanırsın. Bazı hediyeleri de şekliyle. Çoğu izleyici artık rengiyle tanımaya başladı. Ben ayının rengini görüyorum, biliyorum, kalbi var elinde, onu anlıyorum. Ama ben onu siyah beyaz olarak görürsem bulamayabilirim. Ama bu şekilde görürsem tamam buymuş der tıklarım. Şimdi orada biraz sıkıntı yaşayabiliyor çoğu yayıncılarımız ama naçizane tavsiyem şimdilik önüne yazı koyarak bu işi çözebilirsiniz. Bağlantı olayını anladınız. Resim koyma olayını anladınız. Zaten kamera falan biliyorsunuzdur. Arka temayı falan eklemeyi de biliyorsunuzdur. Burada sahne ekleme bölümleri falan var. Buradan ekleyebiliyorsunuz sahneleri. Burada anlatacak başka bir şey kalmadı. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Birçok arkadaş bana diyor ki abi ben FPS kaybı yaşıyorum ya. Ya ben sürekli FPS'te düşüş yaşıyorum. Yayınımda çok kötü görüntü oluyor diyorsunuz ya. Bak sana önce TikTok Live ayarlarımı göstereceğim. Oradan sonra ilerleyeceğiz. Genellikle otomatik öneriler bırakıyorum. Neden? Çünkü TikTok zaten sana önerilen bir şekilde veriyor. Bu ne demek? Sen kafana göre verirsen büyük ihtimal yayından kalite düşme olasılığı çok yüksek olur. Ama TikTok'a bırakırsan kendi parametresi üzerinden kullanan kullanıcıya öncelik tanır. Adam çözünürlüğü 1920'ye 1080 veya ne bileyim 4K verse ne olacak? Adamın interneti kötü olduktan sonra, upload'ı download'ı kötü olduktan sonra seni öne çıkaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun kardeşim. Bırak burada TikTok kendi önersin. Senin yayınını o kaliteleştirsin. Sen niye uğraşasın ki? Şimdi burada da bunu yapmanızı istiyorum. Abi ses çok yüksek veriyor canlı yayındaki izleyicilere. Onun için %10'luk düşüş yap. %10'luk düşüş yap. Her iki tarafı da. OBS kullananlarınız da varmış ama OBS'teki sistem farklı. TikTok'lardaki sistem farklı. OBS'in keşfete düşürmediğine dair bir duyumlar aldım. Sakın bana kızmayın. Şimdi ben bilmiyorum. Sadece bir duyum aldım. Doğruluğu var mı yok mu araştırmak lazım. Araştırıp da araştırmadan sizlere herhangi bir sonuç vermek istemiyorum. Gelelim şu FPS düşüş mevzusunu nasıl düzeltebiliriz onu anlatayım. Nvidia ekran kartı kullananların Nvidia denetim masasını birçoğunuzun kullanmadığını öğrendim. Abi gerçekten şaka gibisiniz. Buradan Nvidia'nın denetim masasına bir girin. Girdikten sonra 3D ayarlamasının yönetilmesi diyoruz. Program ayarları var. Giriyorsun. Euro Truck Simulator bende seçilmiş mesela. Aşağı indiğimizde nerede o? Güç yönetim modu. Bunu maksimum performans diyorsunuz. Maksimum kare hızını da açık bırakıyoruz. Genelde açık olur. 20'lerde 58'lerde seyreder. Ama ben bunu 400'lere kadar çekiyorum. Neden? Çünkü Euro Truck Simulator 2 400'e kadar FPS verir. Sen de buraya 400 diyorsun. Gerçek performansı yakalamak istiyorsan. Bu iki arkadaşı açıyorsun. Burayı uygula diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu birinci ayarda. Başlat menüsüne geldiğimizde performans yazıyoruz arkadaşlar. Aşağı tarafta bulunan Windows'un
görünümünü ve performansını ayarla seçeneğimiz var. Ona tıkladığımızda karşımıza 4 tane seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden genellikle sizin bilgisayar şeyi seçmiştir. En iyi görünüm için ayarla ya da en iyi performans için ayarla diye seçmiştir. Bunu özele çekin. Bütün tikleri işaretleyin. Uygula, tamam. Bu da ikinciydi, tamam mı? Başlat menüsüne geliyoruz. Ayarlar yazıyoruz. İlk çıkanı seçiyoruz. Oyun kısmını bulup seçiyoruz. Sağ tarafta ilgili ayarlar kısmının altında grafik ayarları diyoruz. Burada genellikle yüksek performansla oynamak istiyorsanız oyunu göz atlıyorsunuz. Oyunu bulacaksınız nereye kaydettiyseniz. Bulduktan sonra ekliyorsunuz. Size eğer sorarsa yüksek performans mı normal performans mı diye siz yüksek performans olarak seçeceksiniz. Benim yaptıklarım bunlar. Bunların harici başka bir şeyi sormak isterseniz lütfen çekinmeden videonun altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadar cevaplarım. Burada bir aileyiz arkadaşlar. Sizlerden ricam bu video eğer bilgili olduysa, sizin işinize yaradıysa bir beğeninizi alırım, bir de abonenizi alırım arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Daha böyle ilginç videolarda inşallah gelecek. Peki size şimdiden soruyorum. Hangi oyun yayınını merak ediyorsunuz? Bununla ilgili de lütfen yorumlarda belirtirseniz fikirlerinizi çok sevinirim. Ne diyoruz? Ben senin kırınım. Into the night, I raise my hand to the fire.